Yeni bir videolu tarif ile hepinize tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dilediğiniz iç harcı ile ister tatlı ister tuzlu olarak hazırlayabileceğiniz, özellikle de kahvaltılarınıza ve çay saatlerinize çok yakışacağını düşündüğüm şahane bir börek tarifi ile geldim. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorum kısmında yazarsanız çok sevinirim. Hemen işe hamuru hazırlamakla başladım. Öncelikle 5,5 su bardağı kadar unu uygun bir kaseye alalım. Üzerine 1 silme yemek kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığının ucu ile çok az miktarda maya, 1 adet yumurta, 1 dolu yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Önce şöyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra azar azar kontrollü bir şekilde suyunu ilave ederek hemen kaşıkla hamuru yavaşça toparlıyorum. 5,5 su bardağı un için toplamda 2 su bardağına yakın su kullandım. İstediğim kıvamı yakaladım. Mutlaka kontrollü ilave etmeyi ihmal etmeyelim. Diyelim ki suyunu çok eklediniz. O zaman azar azar daha un ekleyerek kıvamı yakalayabilirsiniz. Hamurumuz ne çok yumuşak ne de çok sert olmamalı. Hamuru toparladıktan sonra tezgahta tekrardan en az 5-6 dakika güzelce yoğurup elastik kıvamda bir hamur elde ettim. Ardından bir hamur kartı yardımıyla 4 eşit parçaya bölerek elimle bezeler haline getiriyorum. Hamurları hazırladıktan sonra unlanmış bir tepsinin üzerine alalım ve bu şekilde 5-10 dakika boyunca hamurun biraz yumuşayıp kendini salmasını bekleyelim ki açarken bizler için kolaylık olsun. Bu aşamada da üzerini örtmeyi asla ihmal etmeyelim ki hamurlarımız kurumasın. Bu arada içerisine maya ilave ettik ama mayasının gelmesini beklemiyoruz. Sadece hamurumuzu kıvamında daha sonra pişerken çok sert olmasın diye, yani yumuşak tutsun diye ilave ediyoruz. Aklınızda bulunsun. Yani bu aşamaların hiçbirisinde mayalandırma işlemi yapmıyoruz. Hemen hızlıca dinlenen hamurlardan bir tanesini tezgahın üzerine aldım. Her tarafını güzelce unladıktan sonra oklava yardımıyla açıyorum. Eğer oklava kullanamıyorsanız, yani veya kullanmak istemiyorsanız o anda sadece merdane ile de büyütebilirsiniz. Hamuru açarken bolca un kullanabilirsiniz. Lakin en son aşamaya geldiğinizde üzerini fazla unlanmamaya dikkat edin. Hamuru ortalama bir mantı hamuru kalınlığında açtıktan sonra üzerini tereyağı ile güzelce yağlayalım. İçerisine bu aşamada sıvı yağ ilavesi yapmıyoruz. Sadece katı yağ kullanmamız lazım. Tereyağı kullanmak istemeyenler margarin de kullanabilirler. Lakin tabii sağlık açısından pek iyi olmadığından ben tercih etmiyorum. Hemen üzerini ıslatacak şekilde fırça yardımıyla tereyağının her tarafına güzelce sürdükten sonra videoda gördüğünüz şekilde önce uzunluğuna olarak 3'e, daha sonra enine olacak şekilde 3'e katlıyorum. Bu aşamada katladıktan sonra üzerini tekrardan yağlamayı ihmal etmeyelim. Her aşamada bu işlemi mutlaka uygulayacağız ki hamurumuz sert olmasın ve katları belirgin olsun. Birinci hamuru hazırladıktan sonra bu şekilde poşete sardım ve ikinci bir işleme kadar buzdolabına aldım. Son aşamada hamurum hızlı soğusun diye bu aşamaların tamamında hamurlarımı buzdolabında dinlendirmeyi tercih ettim. Lakin sizler oda sıcaklığında dinlendirip hemen hızlıca açıp orta kısmına yerleştirip tekrardan katlayabilirsiniz. Elimizde 4 adet beze vardı. Tek tek tamamını açtım. Her aşamada aynı işlemleri uyguladım. Videoda birazcık hızlı şekilde göstermeye çalıştım. İzlerken sıkılmayasınız diye. Ancak tüm detayları da açıklamalı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci hamuru da bu şekilde katladım. Tekrardan poşete sardım. Kenarda da bekletebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi. Dilerseniz buzdolabında da dinlendirebilirsiniz. Benimki gibi. Eğer hamuru bir gece öncesinden hazırlayıp uzun süre dinlendirecekseniz bu aşamada tekrar buzdolabına koymanıza gerek yok.
O yüzden yani ben bunu yapmamın asıl sebebi son aşamada hamuru çok fazla dinlendirmeme gerek kalmaması. Yani ne kadar az süre geçmiş olursa benim için o kadar iyi olur. Ancak sizlerin çok zamanınız varsa dediğim gibi hamuru tamamını iç içe yerleştirin. Daha sonrasında kenarda bekletip buzdolabına koyup dilediğiniz kadar dinlendirebilirsiniz. Ve üçüncü hamuru da aynı şekilde açtım, hazırladım. Her katı da mutlaka yağlamayı ihmal etmeyelim. Ve sonuncu dördüncü kat hamuru da açtım. Orta kısmına 3 tane katladığım hamuru yerleştirdim. Tekrar aynı şekilde katlamakla işime devam ediyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma sevdiğiniz bir emojiyi bırakarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Ve hamurumuz artık tamamen hazır oldu. Birazcık uzun aşamalı gibi görünebilir ama aslında çok basit. Sadece açıyoruz, katlayıp diğerinin içerisine yerleştiriyoruz. Böyle anlattığımda çok daha pratik oluyor. Lakin bizleri izleyen, bizim dilimizi anlamayan başka vatandaşlar, izleyiciler de olduğu için o yüzden her aşamayı çok kısa ve detaylı bir şekilde de olsa geçmek zorunda kalıyorum. Gördüğünüz gibi hamuru 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Ardından hazır ettim. Şimdi tekrardan açabiliriz. Hemen küçük bir sizlere kalpli şov da yaptım. Hızlıca hamuru üzerine yerleştirdim. Her tarafını güzelce unladıktan sonra merdane ile açmaya başlıyorum. Bu aşamada hamurumuzun katlarına zarar vermemek adına, yani her tarafının eşit orantılı açılabilmesi için mutlaka üzerine merdane ile baskılar uygulayalım. Ardından açmaya devam edelim. Bu arada başta da söylemiştim. İsterseniz hamurunuzu bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi günde işinize devam edebilirsiniz. Hem çok daha pratik olur açıkçası, hem de hamur ne kadar dinlenirse sonuç o kadar güzel olacaktır. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra önce uzunluğu olacak şekilde 2'ye, ardından enine olacak şekilde 4 parmak aralıklarla keselim. Üzerlerine ise aynı videoda gördüğünüz şekilde çizikler atalım. Bıçak ile de yapabilirsiniz. Ben hamur kartıyla yapmayı tercih ettim. Uç kısımlarına çizikler attıktan sonra orta kısımlarına iç harçlarını yerleştirelim. Ben peynir kullandım. Peynir olarak lor peyniri, inek peyniri ve beyaz peyniri karıştırıp o şekilde kullanmayı tercih ettim. Ve oğlum peynir sevmediği için bazılarını ise çikolatalı olarak hazırladım. Sizler de dilerseniz kahvaltılık kakaolu fındık kreması veya kahvaltılık sürülebilir çikolata da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış veya farklı bir iç harcı da tercih edilebilir. Dediğim gibi damak zevkinize göre uyarlamanızı tavsiye ediyorum. Hemen videodaki şekilde rahatça hızlı bir şekilde katladım. Kenarlarını birbirine yapıştırmayı unutmayalım. Ve gördüğünüz gibi gerçekten hoş bir görüntü elde ettik. Hemen hızlıca yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine alalım. Ben burada bir yağlı mat kullandım. Yani yapışmaz bir mat kullanmayı tercih ettim. Elimde fırın kağıdı kalmamıştı. Hızlıca tamamını sırasıyla, yani biraz boşluk bırakarak dizdikten sonra üzerlerine sıvı yağ sürdüm. Daha yumuşak görüntülü olmasını isterseniz, yani üzeri çıtır çıtır olmasın, ben daha böyle yumuşak istiyorum derseniz, o zaman üzerine süt ve sıvı veya yumurta veya birleşik, yani süt ve yumurtayı karıştırıp o şekilde de sürebilirsiniz. Tamamının üzerine ben sıvı yağ sürdükten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderdim. Üzeri ve altı nar gibi kızardıktan sonra artık servise hazırdır. Katlarını da görüyorsunuz şu anda, gerçekten çıtır çıtır ve müthiş güzel oldu.
Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Son olarak hemen içlerini de açıp sizlere göstermek istedim. Bir tane çikolatalıdan açtım bu şekilde. Diğerini ise peynirli olandan da yine aynı şekilde kesip içlerini göstermek istedim. İçi kat kat çok lezzetli, dışı ise hafif çıtır ve çok güzel olmuştu. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videolu tariflerim için kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Yeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.